Değerli izleyicilerim, Avrupa'da ve dünyanın pek çok noktasında yaşayan emeklilerin durumunu anlatan enteresan bir haber var. Önce bu haberi ben sizlerle paylaşacağım. Ardından da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve Türkiye'deki vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumu kısaca anlatmaya çalışacağım. Bakayım, Hollanda dünyanın en iyi emeklilik sistemi unvanını kaptırdı. Bakalım kime kaptırmış? Hollanda emeklilik sistemi geçtiğimiz yıla göre daha iyi olsa da dünyanın en iyi emeklilik sistemi unvanını İzlanda'ya kaptırdı deniliyor. Geçen yılın lideri Hollanda, ikincisi Danimarka yaklaşık 10 yıldır Merkel sıralamasında zirveye çıkmak için kıyasıya mücadele ediyordu. Bu yıl her iki ülkede birinciliği listeye yeni dahil olan İzlanda'ya kaptırdı. Merkel emeklilik uzmanı Mark Hemskerk, Merkel'in İzlanda'yı sıralamaya dahil ettiği ilk yıl ülkenin açık arayla bir numara olduğunu söyledi. Yetkili, İzlanda emeklilik sisteminin Hollanda'dan daha iyi puan aldığını, çünkü İzlanda'da 55 yaş üstü çalışan sayısının daha fazla olduğunu belirtti. Bakın, bu çok önemli. Tekrar ediyorum. 55 yaş üstü çalışan sayısının daha fazla olduğunu belirtiyor. Yani diyor ki daha fazla çalışan var, onun için biz sizi üst sıraya alıyoruz. Aslında bunun anlamını biraz sonra açıklayacağım. Konuyla ilgili çalışırsanız kendinize daha fazla emekli maaşı biriktirebilir ve daha iyi bir hayat yaşayabilirsiniz diyor. İzlanda'daki hane halkı borcu da Hollanda'ya göre biraz daha düşük. Sonuç olarak İzlandalı emeklilerin ödemesi gereken daha az borcu var ve diğer şeylere daha fazla para harcayabiliyorlar. Yetkili, İzlanda'nın daha elverişli bir nüfusa sahip olduğunu ve yakında daha fazla kişinin katkı payı ödeyeceğini söyledi. Yetkili, emeklilik sistemimiz diğer ülkelere kıyasla iyi puan almaya devam ediyor. Dünyada A puanı alan 3 ülkeden biriyiz dedi. Bir süredir hisse fiyatlarının yükselmesinden ve piyasa faiz oranlarının da artmasından dolayı emeklilik kesintileri tehdidinin büyük fonların çoğunu geçtiğini söyledi. Şimdi bakın. Az önce ne dedim? İzlanda'da 55 yaş üstü çalışan sayısının daha fazla olması nedeniyle ve daha az borcu bulunduğu için insanların diyorlar ki siz birincisiniz. Bu ne biliyor musunuz? Bu aslında Avrupa'nın en iyi kölesini seçmişler. Bana soracak olursanız İzlanda kölelikte birinci. Niye diyeceksiniz? Sakın İzlanda'da yaşayan vatandaşlarımız, beni izleyenler sakın yanlış anlamasınlar. Ben sistemi eleştiriyorum. Bakın. Avrupa'da şu anda ne konuşuluyor? Emeklilik yaşının 68'e çıkartılması konuşuluyor, değil mi? Yani mezarda emeklilik konusu tartışılıyor. Bana soracak olursanız böyle bir şeyi tartışmak bile insanlık onuruna yakışmayan kölelik düzeninin bir göstergesi. 68 yaşına kadar çalışmak ne demek biliyor musunuz? 20 yaşında çalışma hayatına başlarsan 48 yıl boyunca çalışıp emekli olursan tam bir emekli maaşı alacaksın demek. Şimdi insanlar 35-40 yıl boyunca çalışıyor zaten mevcut şartlar içerisinde minimum. Bu insanlara ödenen emekli maaşı ne kadar? Ya da Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerine baktığımızda sadece emekli maaşıyla sosyal yardım almadan ay sonunu getirebilmeleri mümkün mü? 35-40 yıl boyunca çalış, üret, alın teri dök ama sonunda adeta bir sadaka al. Sosyal yardımlar olmadan ev kiranı öde, faturalarını öde. Ay sonunu getir bakalım, torununun cebine de 10 euro, 20 euro harçlık koy bakayım, koyabilecek misin? İnsanlar şu anda aslında bu haber bana şunu anlatıyor. En iyi kölelerin bulunduğu ülkeyi seçmişler. Ve ne dönüyor haberde bakın. Borcu az olanlar, toplumlar, bakın bütün ülkeler için söyleyeceklerim geçerli. Büyük bir borç bataklığının içerisine bilerek ve isteyerek düşürülüyor. Borç bataklığında insanlar. Neredeyse insanların 10 kişiden en az 6'sının %60'ının borcu var arkadaşlar. Ya kişilere ya da bankalara, kredi kartına vesaire borcu var. Evet, insanlar bankaların kölesi haline bilerek getiriliyor. İnsanlar borç bataklığından çıkmasın, ömrünün sonuna kadar borç ödesin deniliyor.
Ve yine bu araştırma bize şunu gösteriyor. Emekliler toplumların sırtında birer yükmüş gibi gösteriliyor. Ne diyor araştırmada? Daha az borcu var. 55 yaşın üzerinde çalışan çok olunca niye? Fazla para vermeyecekler. Ne kadar emekli varsa devletin kasasından o kadar çok para çıkacak. Peki bu insanlar çalıştığı dönemde kendilerinden kesilen sigorta primleri ne olacak? Ömrü boyunca bu insanın her ay almış olduğu maaştan kesinti yapmasını biliyorsun ama iş vermeye gelince vermiyorsun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya hangisini sayarsanız sayın hepsinde emekliler toplumun sırtında birer yük olarak görülüyor. Onun için değerli izleyicilerim bakın toplumların en değerli kesimi bana göre emekliler. Herkes değerli ama ülkenin kalkınması için, çocuklarının, ailelerinin kalkınması için gece gündüz çalışmış olan bu insanlar ömürlerinin bu en güzel döneminde artık ayaklarını uzatıp bir nebze olsun rahat etmek istiyorlar. Ama ülkelerin ve siyasetçilerin genel politikası bu insanların bir an önce sırtlarından daha doğrusu maaşlarını kesebilme amacını güdüyorlar. Şimdi bakın Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da değişik Avrupa ülkelerinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Bu insanlar pek çoğu almış oldukları emekli maaşıyla geçinemediği için durumu müsait olanlar Türkiye'ye gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Yılın 6 ayını pek çoğu niye Türkiye'de geçiriyor? İşte ekonomik nedenlerden dolayı almış oldukları emekli maaşının yetmemesinden dolayı. Evet arkadaşlar, bu araştırma aslında bize kölelik düzenini anlatıyor. Tebrik ediyorum. 68 yaşına kadar bir insanı çalıştırmayı yani tartışıyorsunuz. Bunun için siyasetçiler fikir yürütüyor. Ayıp be, ayıp. Ayıp. 68 yaşına kadar ne demek bu biliyor musun? Köle. Başka hiçbir açıklaması yok. Bunlar köle istiyorlar. Ne zaman dinlenecek bu insanlar? Ne zaman dünyayı gezmek isteyecek belki? Sevdikleriyle, torunlarıyla, eşiyle dünyayı gezip, insanları ziyaret edip, çalıştığı dönemde yapamadıklarını yapmak isteyecek. Ömrünün en güzel olan bu dönemini çalışarak, borç ödeyerek, borç bataklığından çıkmak için mi uğraşacak? Türkiye'de emekliler almış oldukları emekli maaşıyla geçinemiyor. Hepsi borç bataklığının içerisinde. Bankaya borcu olmayan yok. Son 2 yıl içerisinde bankalar adeta bayram ediyor. Niye? Koronavirüs döneminde insanların tüketimleri arttı, fiyatlar arttı. İnsanlar koşarak bankaya gidiyor, tüketici kredisi alıyor. Kredi kartını kullanıyor. Ay sonu gelince de maaşına daha elini dokunduramadan banka tarafından adeta birer pirana gibi kapılıyor. Sonra senaryo yine aynı. Ahmet'in külahını Mehmet'e, Mehmet'inkini de Veli'ye bu şekilde külahları değiştirip yani borcu borçla kapatma yoluna gidiyor vatandaş. Nereye kadar? İşte mezara kadar. Böylesine sıkıntılı ve bir o kadar da insanların psikolojilerini bozan bir dönemin içerisindeyiz. İleri yaşta çalışan ne kadar çoksa o kadar emeklilik araştırmasında birinci oluyormuşsun. Ne kadar az borcun varsa birinci oluyormuşsun. Ya kardeşim ne maaş veriyorsunuz ki emekliye? Ne maaş veriyorsunuz? Bizleri yurt dışından veya Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Yani mevcut şartlar içerisinde soru şu arkadaşlar. Mevcut şartlar içerisinde emekli maaşı ya da çalışanlar maaşıyla mutlu mu değil mi? Borcunuz var mı yok mu? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerim, daha fazla da insana ulaşabilmemiz ve sesimizi duyurabilmemiz için mutlak surette videolarımızı beğenmenizi ve mümkünse kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yani sadece videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bu kadar.